Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda çok önemli konulara değineceğiz. Geçtiğimiz Perşembe günü Konami'den büyük güncelleme ile alakalı açıklamalar vardı. Ben de oradaki bazı konularla alakalı araştırmalar yaptım, bilgiler edindim. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yorumlarda da bazı arkadaşlarımızın soruları vardı. Mesela elimizdeki Player of the Week futbolculara ne olacak gibi. Tüm bu konulara değinelim arkadaşlar. Son sızan bilgiler olsun, resmi bilgiler neler? Bu videomuzda onlara bakalım. Geçtiğimiz Perşembe günü oyunda 8. sezona başladık. eFootball 2024 oyunu için bu son sezon. Çünkü Eylül ayındaki güncellemede Konami oyunun adını bile değiştiriyor. Artık 2024-25 gibi sayılar kullanmayacak. O eFootball TM yazısının sağındaki sayıları atıyor. Bundan sonra oyunumuzun adı eFootball arkadaşlar. Fakat sayı olarak da güncelleme yaptıkları o sayıları birazcık ön plana çıkardılar. Fakat bundan sonra oyuna eFootball diyebiliriz. Birçok oyun adının yanında belki sayı kullanmıyor ama biz eFootball oyununa PES oyunu diye dersek de önceki adıyla hep sayılarla alışmıştık. Hangi mesela PES serisini seversin dediğinde PES 13, PES 2013, PES 6, PES 8 ya da eFootball 2, PES 2021 gibi sayıları kullanaraktan söylerdik. O sayı kavramını artık Konami ortadan kaldırıyor ve eFootball diyeceğiz. Ancak sürüm söyleriz. Hangi sürümü daha güzeldi? 4.2 güncellemesi, 5 güncellemesi daha güzeldi. Yani yıl kavramını ortadan kaldırdılar. Tek bir kelime eFootball oyunu ismiyle karşımızda olacak. Oyundaki en büyük değişiklik ismindeki değişiklik mi dersek, şimdi bazı açıklamalara bakalım. Çok büyük bir değişiklik yok. Eylül ayında aslında bizi o kadar büyük bir değişiklik beklemiyor. Belki de isminin değişmesi en büyük değişiklik olabilir arkadaşlar. Şundan dolayı Konami transfer güncellemelerini yapacağım diyor. Hatta yapmaya da başladı. Geçtiğimiz Perşembe günü bazı transferler, menajerler güncellenmişti. Bu mesaj çok önemli. Konami aktif olmayan hesapları sileceğim diyor. Cidden siliyor arkadaşlar. Benim birçok hesabımı silmişti. Ben hesapları açmıştım ama girmemiştim. Sonra 7-8 ay sonra girmek istediğimde bir baktım hesaplara girilmiyor. Eğer hesabınıza 6 ay boyunca girmediyseniz veyahut da yedek bir hesabınız varsa oyuna giriş yapıp en azından bir maç dahi oynayabilirsiniz. Burada tarih çok önemli arkadaşlar. Konami 11 Eylül tarihindeki bakımda bu hesapları sileceğim diyor. Demek ki 11 Eylül tarihinde oyun bakımda olacak. Büyük güncellemede oyun genelde pazartesi bakıma girerdi. Perşembe günü açılırdı. O kadar uzun süreli bir bakım mı olur yoksa 1-2 günde hallederler mi? Eylül ayında bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Geçen senelerde öyle oluyordu. Pazartesi sabahı oyun kapanır, perşembe sabahına kadar bakım sürerdi. 3 gün süren bir bakım olurdu ama çok büyük bir değişim olmayacağı için umarız bu sefer bakım daha az sürer. Yani çarşamba kapatıp keşke perşembe oyunu açsalar. Eylül ayındaki güncellemeden ziyade kış ayında yapacakları 4.2.0 güncellemesi daha önemli deniyordu. Sızan bilgiler vardı. Konami de bir bakıma onu doğruladı arkadaşlar. 4.2.0 güncellemesi oyun için daha önemli bir güncelleme. Bu bir geçiş güncellemesi ve elimizdeki bunlar aynen aktarılıyor. eFootball paralarımıza hiçbir şey olmuyor. Kuruşu kuruşuna Konami aktarıyor. Puanlar, GP'ler, elimizdeki adaylı sözleşmeler, tesadüfi anlaşmalar, ücretsiz açma haklarımız vardır. Belki kullanmamışızdır. Son süreleri devam ediyorsa kullanabiliriz. Aktarılacak DP'ler, armalar ve birçok şey. Burada gördüğümüz her şeyi Konami aynen aktarıyor. En önemli konulardan bir tanesi ise elimizdeki oyunculara ne olacak ve menajerlere. Bir de hazır eFootball parasıyla aldıklarımız var. Player of the Week'ten oradan buradan eFootball parası harcayarak çıkardıklarımız var. Konami oyuncular ve menajerlerle alakalı sadece bu açıklamayı yaptı arkadaşlar ve açıklamada şunu diyor. Lisanslardaki ve mevcut içerikteki değişikliklerden dolayı bazı oyuncular ve menajerler mevcut olmayabilir. Bazıları kaldırılabilir. Eylül ayında bunları kaldırmayacağım diyor. 4.2.0 güncellemesinde kaldıracağım bazılarını diyor. Ama Eylül'deki güncellemede bu sorunlu menajer ve oyuncuları kullanamayacaksınız diyor. Onlar belli olacak, hangi isimler, onları silebilirsiniz diyor. GP kazanırsınız, öyle kazanırsınız. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben biraz daha detaya inecek olursam futbolu uzun süre önce bırakmasına rağmen hala elimizde olan oyuncu kartları bulunuyor. Mesela bende İbrahimovic var. Belki Quaresma'ya falan sahip olan arkadaşlarımız da olabilir. Yani futbolu bırakmış hala elimizde ve onları kullanabiliyoruz. Bu tarz futbolcuları Konami Eylül ayında kullanılamaz hale getirecek. Maçlara çıkamayacağız. Elimizde olsa da mecbur silmek zorunda kalacağız. Kendisi zaten 4.2.0 o kış ayında büyük ihtimalle bu tarz futbolcuları elimizde olsa bile silip GP'ye dönüştürür. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Konami'nin anlaşmalı olmadığı bir takıma transfer olan futbolcular muhakkak oluyor. Mesela Almanya Ligi'nde Konami Bayern Münih'le anlaşmalı ama diğer Alman takımlarıyla anlaşması yok. Milli takımlar üzerinden oradaki bazı futbolcuları oyunda görebiliyoruz. Marco Reus'u doğru düzgün yıllarca kullanamadık.
Kimi zaman geldi gitti ama çoğu zaman yıllarca mesela Dortmund futbolcusu olduğu için Marco Reus markette yoktu. Fakat bazı Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach gibi takımların oyuncuları oyunda yer alıyordu. FIFPro ile Konami'nin anlaşması var. Milli takımları üzerinden de getirebiliyordu. Ama birçoğunu da ne yazık ki oyunda göremiyorduk. Arabistan'a transfer olan futbolcuları düşünelim. Arabistan Ligi ile Konami'nin özel bir anlaşması yok. Fakat Asya Şampiyonlar Ligi ile anlaşması var. Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılan Arap takımlarının oyuncularını biz oyunda rahatlıkla marketten alabiliriz. Fakat bir takım Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyorsa Arap Ligi takımı mesela, o takıma da çok güzel bir futbolcu transfer olmuştur. Onu kaldırabilir. Öyle durumlar var arkadaşlar. Konami'nin anlaşmalı olmadığı takıma gitmesi lazım. Lige ya da takıma. Bir de emekli olan futbolcular var. Yakın zamanda Toni Kroos emekliliğe ayrıldı. Pepe emekliliğe ayrıldığını mesela açıkladı. Bu tarz oyuncuları ilgilendiriyor gibi bu açıklama. Menajer kısmına baktığımız zaman Liverpool takımının menajeri oyundaki adıyla Zeissler. Oyunda gerçekten çok önemli menajer. Teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı. Şu an boşta, Liverpool'dan ayrıldı ve takım çalıştırmayacağım dedi. Mesela Zeissler menajerini kullanıyorsak o zaman etkileneceğiz. Konami kullandırtmayacaktır arkadaşlar. Takımından ayrılmış, boşta olan birçok menajer var. Veyahut da Konami'nin anlaşmalı olmadığı bir Alman takımına transfer olabilir. Menajer gidebilir. O menajerleri de kullandırtmayacaktır kolay kolay. Menajerlerle alakalı ayrı bir konu da şu: futbol parasıyla aldığımız menajerler var. Oyuncu paketi alıp içerisinde menajer de olabilir ya da menajeri de almış olabiliriz. Xabi Alonso zaten Bayer Leverkusen takımıyla gelmedi arkadaşlar. Xabi Alonso'nun takım bilgilerinde Bayer Leverkusen yazmıyor. Çünkü Konami'nin şu an Leverkusen'le anlaşması yok. Demek oluyor ki Xabi Alonso etkilenmeyecek. Devam edecektir. Hatta oyunda epik kartları bile olan bir isim. Konami ile özel anlaşması var Xabi Alonso'nun. Alonso bundan etkilenmez. Xavi Barcelona'dan ayrıldı. Evet, bir Barcelona menajeri değil ama Xavi'nin de oyunda epik kartları var. Konami ile anlaşmalı olan bir futbolculardan bir tanesi. Teknik adam kartında Barcelona yazıyor ama Barcelona da Konami'nin anlaşmalı olduğu bir takım. Xavi menajerine sahipsek de sorun olmayabilir. Benim aklıma takılan menajerlerden bir tanesi Tuchel. Bayern Münih menajeri. Mesela Bayern Münih'ten ayrıldı. Tuchel'in futbolculuğuyla alakalı oyunda da herhangi bir kartı yok. Tuchel sıkıntılı duran menajerlerden bir tanesi. Ama diğer parayla satılan menajerlerde pek bir sorun olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yorumlarda birçok arkadaşımız şunu sormuştu: elimizdeki Player of the Week kartları normal kartına mı dönüşecek? Çok eskiden, evet, PES zamanında böyleydi ama eFootball oyununda Konami öyle bir şey hiç yapmadı. Aynen aktardı arkadaşlar. Antrenörüne bile dokunmadı. Aynen elimizdeki futbolcular geçen sene aktarılmıştı. Eskiden PES'te öyleydi. Normal kartına dönüştürürdü. Seviyeler bayağı bir düşerdi. Fakat bu sene öyle bir şey demedi. Burada önemli olan nokta, oyuncu bir takıma transfer olduysa ve o takım Konami'nin anlaşmalı olmadığı bir takımsa o zaman o futbolcuyla alakalı sıkıntı var. Elimizdeki çoğu futbolcu bundan etkilenmeyecektir. Aynen aktarılacaktır arkadaşlar. Konami'den ilerleyen zamanlarda farklı açıklamalar gelirse ben yine takip etmeye çalışacağım. Şimdilik durum bu. Konami herhangi bir standart karta dönüşecek demedi. Perşembe günkü açıklamalarda benim en çok heyecanlandığım kısım da buydu arkadaşlar. Konami dedi ki elimizdeki sözleşme yenileme biletlerini ücretsiz açma hakkına dönüştüreceğim. 60 günlük sözleşme yenileme biletleri için birer tane, 10 günlük sözleşme yenileme biletleri için de 6 tanesine bir tane ücretsiz açma hakkı vereceğim dedi. Fakat diyelim ki 3 tane 10 günlük sözleşmemiz var. Onu 6'ya kendisi tamamlayacak arkadaşlar. Paketle alakalı Konami'nin yaptığı bu açıklamaya baktığımızda o sarıyla çizdiğim yer var ya arkadaşlar. Oraya gördüğüm zaman dedim o ne kadar güzel. 100 destansı ve göze çarpan oyuncu. Şimdi böyle dendiği zaman 100 tane destansı futbolcu yanında göze çarpan futbolcu diye mesela ben algılamıştım. Öyle olduğunu düşünmüştüm. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız da böyle olmayabilir demişti. Ve ben araştırdım arkadaşlar. Şunu yaptım: Konami'nin orijinal açıklamasını bir bulayım dedim. Belki çeviriden kaynaklı hata olabilir. Konami bizimle bunu paylaşıyor ama o da yanlış çeviri sitesini kullanıyor olabilir. Orijinal Japonca açıklama bu. Ben bunu bildiğimiz Google Translate'e çevireyim dedim. Çok güzel çevirdi arkadaşlar. O az önce Konami'nin yaptığı gibi değil. Burada daha net bir açıklama var. Buradaki açıklamaya baktığımızda geçmişte dağıtılan destanlar ve öne çıkanlar dahil 100 kişilik bir kutu. İşte bu açıklama böyle olsaydı kafa karışıklığı olmayacaktı. 100 kişilik 100 tane oyuncunun yer aldığı paket olacak ve içerisinde destanlar, öne çıkan oyuncular. Kaç tane epik futbolcu olacak? Konami'den bir açıklama yok. Fakat oyunda çok güzel epik futbolcular olsa da hiç istemeyeceğimiz epik futbolcular da bulunuyor. Genelde bu tarz paketlere Konami
istemediklerimizi de çok fazla koyabiliyor arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemde orada olmuştu. Cole'lar, York'lar böyle düşük seviyeli isimleri koyuyor. Bir iki tane de işte Drogba, Çeh gibi kullanılabilecek birkaç tane isim eklerdi. Çoğu kullanılmayacak tarzda da futbolcu olabilmekte. Umarız güzel isimler eklerler, heyecan verici isimler olur. Açıklamanın aslında orijinali bu arkadaşlar. 100 kişilik bir paket, içerisinde epikler ve renkli kart futbolcular. Elimizdeki sözleşme yenileme biletlerine göre de ücretsiz açmakları kazanacağız. Kullanmadığınız o renkli kartlar varsa sözleşmesi bitmiş olabilir. Hiç kullanmıyorsunuzdur. O tarz isimleri, o 5 yıldızlı renkli kartları silip sözleşme yenileme biletleri de kazanabilirsiniz. Ama kullandığınız futbolcular varsa bence silmeyin arkadaşlar. Mesela Mbappe'niz vardır, Ronaldo'nuz, Kevin De Bruyne gibi sürekli kullandığınız ya da ara ara kullandığınız futbolcular varsa nasıl olsa onlar aktarılacak. O tarz futbolcularınıza bence dokunmayın. Kullanmadığınız, pek bakmadığınız isimler varsa belki onları elinizden çıkarabilirsiniz. Geçtiğimiz Perşembe gününün gelişmelerine devam edecek olursak ligime birkaç tane çok güzel futbolcu eklendi. Erling Haaland'ın Showtime yoksa ve oynamak istiyorsanız arkadaşlar ligimde alıp kullanabilirsiniz. Ferrer var. Renkli kart olarak mesela Guardiola'nın sol bek kartı, Ter Stegen gibi isimler eklendi. E-futbol parasında bazı ülkelerde zam var ve bizim ülkemizde bundan etkilendi. Haftalardır o ülkelerde bu ülkelerde zamlar yapılırken geçen hafta Azerbaycan'da olmuştu. Bu hafta da bizim ülkemizde zam var arkadaşlar. Fiyatlar bunlar. Mesela birkaç hafta önce 30 lira 99 kuruşa bir günde hesap fulleme yapmıştık. 36.99'a çıktı. Perşembe için en çok beklediğimiz paketler adaylı sözleşme paketleriydi. Fakat oyuncular çok yüksek seviyeli olmadı. Yüksek seviyeli Gavi var 98, James var 98 seviye. Diğerlerinin seviyeleri biraz daha düşük ve yine Japon Ligi paketi geldi. Bazı menajerler güncellendi arkadaşlar ama tüm takımların menajerleri güncellenmedi. Mesela Fenerbahçe menajer olarak artık Jose Mourinho'yu görüyoruz. Ama Beşiktaş takımının menajeri güncellenmedi. Hala Serdar Topraktepe gözükmekte. Liverpool takımının menajeri de aslında gerçek hayattaki ismiyle Klopp erkenden ayrıldı. Futbolu, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı. Ama oyunda hala Liverpool menajeri olarak gözükmekte. Yeni menajeri eklemediler. Benim aklıma gelen de şu arkadaşlar. Resmi maça çıkmasını mı bekliyor acaba Konemi? Bir resmi maça çıksın menajer ama Beşiktaş'ın menajeri çıktı. Doğru, Süper Kupa maçı oynadı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde maçlar oynadı. Ama yine de Fenerbahçe'yi güncellerken Beşiktaş'ı güncellemediler. Diğer takımlarda da güncellenen var, güncellenmeyen var. Oyuncularda da bazı transferler eklendi. Immobile ve bizim ligimizde şu an 5 yıldızlı futbolcu bulunmuyor arkadaşlar. Oyuncuların seviyeleri ve fiyatları bunlar. Immobile şu an en pahalı futbolcu. Sonra Dzeko var. Sonra Rafa Silva. Yeni transferlerden Savic eklendi. San Maximan eklendi. Son günlerde yapılan transferler olsun. Bundan sonra yapılacak transferleri büyük ihtimalle Eylül ayındaki güncellemede ekleyecektir. Oyunla alakalı önemli kaynaklardan birisi de Renan Galvani'dir. E-futbol oyunuyla alakalı bazı önemli paylaşımları vardı arkadaşlar. Onlara bakalım. Önümüzdeki güncellemelerle alakalı. Sıradaki Eylül ayındaki güncellemeyi Konami açıkladı. 4.0 güncellemesi. Renan Galvani diyor ki Eylül'de 4.0 güncellemesi olacak. Kasım'da da 4.1 güncellemesi ve Konami'nin işaret ettiği o 4.2 güncellemesi de Aralık-Ocak sonu gibi diyor. O zaman ara transfer dönemini mi bekleyecekler? 4.2'nin tarihi tabi tam olarak belli değil ama arada bir de 4.1 gözüküyor arkadaşlar. Renan Galvani'nin yaptığı bir başka açıklamaya da baktığımızda futboldan tarihin kaldırılması, o 2024-25 sayısının kaldırılması ile alakalı gelişim döngüsünü değiştirmeyecek. Her 6 ayda bir oyunda büyük güncelleme olacak. Bu transferler için Konami önemli güncellemelerini yapıyor ve sezonlarımız da olmaya devam edecek. 1 ay 2 aylık sezonlarda yine oyunda olmaya devam ediyor. 2 büyük güncelleme ve sezonlarımız aynen devam edecek oyunda. Perşembeye kadar süresi olanlara baktığımızda ücretsiz açma hakkı Player of the Week paketinden değil yaz transferlerinden geldi. Ortaklaşa maç etkinliği. Bu etkinliklerin Perşembeye kadar süresi var. Bende Trendyol Süper Lig olarak gözüküyor etkinlikler arkadaşlar ama oyuna başlarken seçtiğimiz ülkeye göre de etkinlik değişebilir. Mesela Japon Ligi etkinliği gözükebiliyor. Seçilen ülkenin bulunduğu kıtaya göre de etkinliği değiştiriyor artık Konami. Epik paketler gelmişti Perşembe günü. Eski paketi tekrardan getirdiler. Cruyff eskiden gelmişti. Figo, Rivaldo. Aynen hiç değişiklik olmadan aynı kartlarıyla geldi bu futbolcular. Yaz transferleri Vol 1 paketi geldi. Bunun devamı gelecektir. Ülkemizden ligimizdeki transferlere baktığımızda sadece bir isim eklendi. Immobile. Umarız önümüzdeki hafta gelecek pakette de yine bizim ligimizden yüksek seviyeli bir şekilde oyuncuları getirir Konami. Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i getirdi. Şampiyonlar Ligi'nden açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız için de oradaki futbolcuların seviyeleri bunlar ama bazı güçlendiricili menajerlerde
Bazı oyuncular bir tık seviyesini arttırabilmekte. Oyunda bugün biteceklere baktığımızda tur etkinliği, GP pozisyon antrenörü kazandığımız bir etkinliğimizin bugün son günü, ortaklaşa maç etkinliği ve 50 futbol parası kazandığımız bu temalı etkinliğin bugün son günü. Eğer 50 futbol paralık etkinliği oynamadıysak bugün oynayabiliriz. Yarın yenisi gelecek arkadaşlar. Paket olarak da Bale'lı bu paketin bugün son günü. Yarın yeni bir epik paket bizleri bekliyor. Yarın neler gelecek? Epik paket gelecek. 150 futbolcu içerisinden e-futbol parasıyla açılım yaptığımız şekliyle ve pazartesi etkinlikleri 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, GP pozisyon antrenörü kazandığımız etkinlik yarın bizleri bekliyor. Epik pakette yer alacak renkli kartlara baktığımızda arkadaşlar savunma futbolcuları defansif orta saha Zubimendi, sol bek futbolcusu Udogi, sağ bek Mazrui, defansif orta saha Carvalho, sol bek, kaleci, stoper. Savunma futbolcuları paketi yarın karşımızda olacak. Bu paketle alakalı şöyle bir durum var. Perşembe günü Jules Caesar'ın fotoğrafı düşmüştü aslında oyunun veri tabanına, paylaşılmıştı arkadaşlar ama sonradan 3. futbolcuda bir değişiklik olabileceğiyle alakalı da paylaşımlar oldu. Makalele ve Veron yarın kesinlikle bekleniyor. EFUP uygulamasına da hatta görselleri eklenmişti arkadaşlar. Makalele'de yıkılmaz kale becerisi olacak. Yanlış hatırlamıyorsam yıkılmaz kale becerisine sahip futbolcular ikinci yarıda takımımız öndeyken olması lazım. Savunma özellikleri biraz daha artıyordu. Yani süper yedek gibi bir şey. Oyuna sonradan giren oyuncu daha iyi oynuyor ya arkadaşlar. Yıkılmaz kalenin de öyle bir etkisi vardı oyuncuya. Makalele ve Veron ilk defa gelecek bu arada. Oyun eklendi ve hiç gelmemişti. Yarın Veron'u ilk defa göreceğiz. Seviyeler tahmin ama bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Makalele herhalde 103'e kadar belki çıkabilir. Veron 102, belki 101 seviyeli. Üçüncü isim ya Lizarazu ya da Julio Cesar bekleniyor. Julio Cesar'ın fotoğrafı paylaşılsa da sonradan Lizarazu gelebilir yönünde de paylaşımlar oldu. Ama seviyeleri çok yüksek değil. Bu iki futbolcu özellikle çok önemli. İlk defa gelecek Veron yüksek seviyeli, Makalele üçüncüsü biraz düşük seviyeli olacak. Videomuzun sonunda da arkadaşlar oyundaki destansı futbolculara bakalım istedim. Konami büyük güncelleme ile birlikte ücretsiz açma haklarını verecek dedi ya. Oraya hangi isimler eklenebilir? Şimdi çok güzel isimler de var. Çok düşük seviyeli isimler de bulunuyor. Oyuncular en yüksek seviyesine göre şu an gösterilmemişti ama yanında yazıyor, evet. En üst seviye dersek bu şekilde listeliyor. Şimdi iki tane görseli olanlar güçlendiricili futbolcular. Bunları getirmeyecektir Konami büyük ihtimalle. Şu düz olanları getirebilir. Destansı dedi. Herhangi bir güçlendirici öğesinde de bulunmadı. Mesela Cruyff her kartı güzeldir. Birçok kartı var Cruyff'un. Şöyle aşağılara doğru inelim. Düşük seviyelere doğru. Mesela Casillas'ın bu kartı. Casillas'ın ben bu kartını beğenmiyorum. Diğer hesabımda var ve kötü goller yiyor. Güzel kurtarışlar yaptığını pek hatırlayamadım. Şimdi epiklere baktığımız zaman yine Casillas'ın bir başka kartı. Güçlendiricisizlere bakalım. Rummenigge. Her kartı birbirinden güzel. Keşke pakette Rummenigge olsa. Drogba daha önce gelmişti, yıl dönümü kampanyasında eklemişlerdi. Bu sayfaya geçtiğimizde Ronaldinho'nun Milan kartı. Yüksek seviyeli bir Nesta var burada. Pires'i şimdi şeye eklediler, güçlendirici. Mesela 777'ye satıyorlar. Az önce bakmıştık ama burada da belki aynı kartlar galiba. Gullit belki ekleyebilirler. Nedved'in birçok kartı güzeldir. PES'te de eklenirse kullanılabilecek isimlerden bir tanesi. Nesta'nın bir başka kartı burada gözükmekte. Luis Figo'yu daha önce eklemişlerdi. İşte York, Cole gibi isimlerin de epik kartı. Cole, York uzun süredir gelmiyor arkadaşlar. Konami'nin öyle bir planı mı var acaba? Ben de geçen gün de kendi kendime diyordum. Bu York'la Cole niye gelmiyor diye. Zamanında PES'te öyle ne kadar çok geliyordu. Bir ara futbolda da geldi ama uzun süredir gelmiyor. Çeh'in güçlendiricisiz bu kartı var. Totti'nin, Albert Ferrer, Roberto Carlos. Burada Saviola. Bu isimlerden bazılarını Konami seçecektir. Puyol, Alonso, Owen. Owen'ın her kartı birbirinden güzel. Torres, Guti, Gascoigne, Pirlo. Mesela bu sayfada birçok aday var gibi. Matheus'un Inter kartı. Bergkamp. Çok yani seviyesi yüksek ama çok kullanılan bir isim değildir. Schneider'in eski bu kartı var. Cafu. Şimdi gitgide seviyeler tabii aşağılara doğru inecek. Hönes'in bu kartı. Edgar Davis, Cafu, Cordoba. Cafu'nun bir başka kartı. Park Ji-sung. O da uzun süredir gelmiyor. Kaleci Seaman. Bahia, Gilberto Silva, Petit. Mesela şu isimlerden bile Konami seçebilir. Bu sayfada Fernando Torres'in bir Atletico Madrid kartı var. Cole, York, bir zamanlar ne gelirdi arkadaşlar. Şu ikisini görürsek şaşırmam diye düşünüyorum. Uzun süredir gelmiyorlar. Ljungberg gelebilir, çok tehlikeli. Inzaghi, Irvin, Van der Vaart gibi isimler. Burada Brezilyalılar. Rosic, Ambrosini, Donadoni, Mesela Donadoni
eklenmişti geçen sene. Ambrosini de galiba eklenmişti. Denilson da o pakette var mıydı? Bu futbolcuların birçoğu belki de o pakette vardı. Geçen sene de bedava epik açma hakları olmuştu birkaç defa. Oralarda vardı diye hatırlıyorum. Lizarazu. Artık buradakileri eklemezler herhalde. Japon Ligi ile alakalı epikler. Bunlar da ileride gelecek olan, seviyesi henüz bilinmemiş epikler arkadaşlar. Yani güzel epikler de var. Kötü, düşük seviyeli epikler de bulunuyor. Umarız epiklerin sayısı fazla olur ve yükseklerden de epey bir tercih eder Konami. İnşallah en çok istediğimizi de o zaman çıkarırız arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde yeni gelişmeler oldukça da yine ben takip edip sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorumlarınızı, bilgilerinizi, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.